Arkadaşlar selamlar. Bugün ikinci bir video çekmek istedim. Akşam üzeri daha doğrusu ECB'den gelen bir açıklamadan sonra Euro'da bir düşüş oldu. Ve bu harekette bizim expert advisor'ımız ne yaptı? Onları size göstermek için bu ikinci videoyu açmak istedim. Bakın şimdi burada e, bugünkü kapanan pozları görüyorsunuz. Hatta poz açayım. Ons altında mesela iki tane poz kapanmış. Ons altına açalım. Ons altın 1907.08'den alım yapmış. Yani 1907'lerden almış ve iş süren stop loss'la e, bu iki pozu kapatmış. Şu an ons altında hala bir pozumuz yok. Muhtemelen şu 0.8 geldiğinde bir poz daha açar. Çünkü içeride bu seviyeden bir bekleyen pozisyon olmadığı için burası tekrar geldiğinde açacaktır. Şimdi ikinci enstrümanda ne yapmış? AVAX'mış. AVAX'a bakalım. AVAX zaten daha önceki yani tarihe bakarsanız dünden kalan bir pozisyonmuş. 16.26'dan açmışız. Bugün 17.09'da bu kapanmış. Yine Euro USD'de bir pozumuz varmış. Mesela Euro USD birazcık daha geniş anlatayım size. Bu dünden açılan bir pozisyondu. 1.0802'de açılmış. Bugün 1.0849'da bu pozu kapatmış arkadaşlar. Daha sonra bu kapattığı poz 1.0824'te bugün yeniden açtı. O da şurada 1.0824'te gördüğünüz gibi yeniden açtı. Ve sonrasında bir tane de ben manuel açmışım 1.08.5'te. Daha sonra da ikinci bir alım noktası 1.07.77'de de Expert Advisor kendisi bir pozisyon daha açmış şurada. Yani bugün bir tane pozisyon kapattı ama onun yerine biz 3 tane 2 tane daha ekstradan poz açmış olduk. Aynı şekilde mesela dünden kalan bir GBP pozumuz vardı. Bir pozum vardı. Bu GBP pozunu da yine iç süren stop loss'la 1.22.74'te kapatmış. Şu anda da 1.22.51. Mesela bunda da 1.22.07 gelirse burada da yeniden açacak. Şimdi de hızlıca tüm enstrümanlara bir bakmış olayım. Mesela DAX'de ULAK'i 102.58 görürse saat 12'ye kadar buradan bir poz açacak. Neden saat 12'ye kadar? Çünkü Expert Advisor analizlerini günlük yaptığı için gün bitiminde yeniden bize bir hedef kanal veriyor ve yeniden bir hesaplama yaptığı için buradaki seviyeler alım ya da satım için yeniden hesaplandığı için şu an görünen seviyeler geçersiz seviyeler olacaktır. USD-JPY işlem noktalarına şu anda oldukça uzak. Euro USD'de dediğim gibi hem burada Expert Advisor pozisyon açtığı için bu yukarıya gidip tekrar şuraya da gelse burada tekrar bir pozisyon açmayacak. Çünkü açtı ama aşağıya gelirse yine saat 12'ye kadar 1.07 34'ten bir poz daha açar. GBP USD'de yeniden bir pozisyon açabilmesi için 1.22.07'ye gelmesi lazım ki bir pozisyon açsın. Tesla zaten orta ve uzun vadedeki bir pozisyonumuzu bunlarda stop ve TP noktaları yoktur. Bakın gördüğünüz gibi şu iki pozisyon orta ve uzun vade içinde. Nasdaq'ta zaten bir pozisyonum yok ve işlem noktalarına uzak görünüyor. S&P 500 aynı. Bakın BTC'de 21.128'e gelmiş. Buradan bir tane pozumuz var. Bakalım 21.154'ten açılmış bir pozisyonumuz var. Buraya tekrar gelse açmayacak çünkü içeride
bir pozisyon zaten mevcut. Ethereum'da 1553 görmüş ama dediğim gibi bazen böyle emiri yolluyor ama broker o emirin iletişim süresinden dolayı emir gerçekleşmeyebiliyor. Ama bunda da 1553'te aslında aşması gerekirdi. Fakat açılmamış. AVAX'ta dediğim gibi bir tane pozisyonumuz vardı. O onu bakalım kaçta kapatmış. AVAX 17.09'da kapatmış pozisyonu. Şu anda 17.48'de. Tekrar bir pozisyon açabilmesi için 16.87'yi görmesi gerekiyor. Ons altın burada 1907'de aşağıya inmiş, aslında açması gerekirdi ama açmamış. Hatta bunu da ben manuel neyse şimdilik devam edelim videoya, sonrasında bakarım, belki manuel burada da bir pozisyon açarım. Gümüş ons'ta dediğim gibi gümüş ons'ta burada 23.89'da bir pozisyon açmış, 23.88'de. Bunlar da şu dündendi. Bunu da ben bugün manuel açmışım 24.03'te. Bir tane de Expert Advisor 23.89'dan açmış. Tekrar ikinci bir pozisyon açabilmesi için 23.54'ü görmesi gerekir. Ve mevcut pozisyonlarımızda toplamda 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17 tane pozisyonumuz var. Gün içi trade anlamında da 25 euro kadar bugün içeriye kar realizesi yaptı. Yarın önemli veriler var. Yarınki volatilite yüksek olacaktır. Hatta ona da şöyle hemen bir bakalım. Muhtemelen sabaha karşı JP'ye de bir veri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Evet, JP'ye faiz kararı sabah saat 6'da. Ben o saatte uyanık olmayacağım ama bu faiz kararında sonra bir hareketlilik olabilir. Ama asıl önemlisi Burj'un konferansı. Keza yine GBP tarafını ilgilendiren bir tüfe verisi var. Euro'nun yine tüfe verisi var. Ve de ABD tarafının üfe verisi var. Yani yarın enflasyon verileri muhtemelen epey bir volatilite getirecektir. Yarın için yeteri kadar pozisyon var. Toplam dediğim gibi 8, 12, 14, 16, 17 tane poz var. Sermaye risk yönetimi anlamında varlığa göre hesap etsem 10 tane pozu orta ve uzun vadeye, geri kalan 6 tane pozu günlük trade anlamında karlı olarak kapatmaya çalışacağım. Onları kovalayacağım. Bu videoda bu kadarlık olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.